Daha 10 yaşındasın. Babandan gizli Homeros'un İlyadası'nı okuyorsun. Sayfalardaki kahramanların dünyasına öyle kapılıyorsun ki içindeki bir ses fısıldıyor. Sen onlardan biri değilsin. Sen onların kralısın. Sonra 13 yaşında Aristoteles senin öğretmenin oluyor. Dünya tarihinin en büyük filozoflarından biri sana sadece bilgi değil, kudretin nasıl kullanılacağını da öğretiyor. Ve henüz 20 yaşına geldiğinde baban ölüyor. Sarayın duvarları ihanetle örülmüş, her köşede bir hançer, her gözde bir açlık. Ama sen o saraydan çıkıp bir imparatorluğa yürüyorsun. Amaç belli, sadece Persleri yenmek değil, tanrılarla yarışmak. Peki, dostum sana soruyorum, eğer sen Büyük İskender olarak doğsaydın ve önünde bilinen dünyanın tamamı diz çökmek üzere bekliyor olsaydı, sen ne yapardın? Şimdi kapat gözlerini ve bunu yaşadığını hisset. Sen doğduğunda henüz gözlerini açmadan herkes senden bir mucize bekliyor. Çünkü baban Makedonya kralı 2. Filip. Yunan dünyasını tek bayrak altında toplamaya yemin etmiş, gözü dönmüş bir fatih. O bir kral. Ama sen bir proje olarak doğuyorsun. Tahtın doğal varisisin ama bir çocuğun ötesinde bir simgesin. Saray koridorlarında fısıldanan tek şey şu: bu çocuk bir gün tüm dünyayı fethedecek. O sırada sen beşikte ağlıyorsun ama kaderin çoktan yazılmış. Babana bakınca sadece bir adam değil, gölgesi kilometrelerce uzanan bir dev görüyorsun. Herkes onun zaferlerinden bahsediyor. Savaş meydanlarında sağ kolunu kaybetmiş ama tek bakışıyla ordulara yön vermeye devam eden bir adam. Onun oğlusun ama kimse seni sen olduğun için sevmiyor. Ya Filip'in oğlu olarak anılıyorsun ya da geleceğin kralı. Kendi ismini kazanman için önce bu gölgeden kurtulman gerek ama bu kolay olmayacak. Çünkü onun gölgesi bile devasa. Her başarın babana yazılıyor, her hatan sana ait. Korkutucu değil mi? Ama sen korkmuyorsun. Çünkü daha o yaşta bile içinde yanmakta olan bir ateş var. Bu dünyaya sadece kral olmak için değil, efsane olmak için geldin. Bunu iliklerinde hissediyorsun. Saray entrikaları, komutanların fısıltıları ve sarhoş şövalyelerin gürültüsü arasında büyürken bir sabah kapından içeri giren bir adam seni bambaşka bir yola sokuyor. Adı Aristoteles. Evet, o Aristoteles. Senin için bir hoca değil, bir akıl işçisi. Sana sadece okuma yazma öğretmiyor. Sana evreni, doğayı, adaleti, zaferin psikolojisini ve liderliğin ne demek olduğunu anlatıyor. O sana bir hükümdar olacaksan önce insanı tanımalısın diyor. Ve seninle beraber ormanlara gidiyor, hayvanları gözlemliyorsun. Ateşin doğasını, suyun sabrını, yıldırımların neden düştüğünü öğreniyorsun. Her detay zihnine bir hançer gibi işleniyor. Ama sen sıradan bir filozof öğrencisi değilsin. Öğrendiklerini unutmak için değil, uygulamak için dinliyorsun. Kılıcını kuşanırken bir yandan Platon'un idealarını sorguluyorsun. Atıma binerken erdemin ne olduğunu düşünüyorsun. Herkes savaşmayı öğrenirken hem savaşmayı hem de savaşın neden yapmaman gerektiğini öğreniyorsun. İşte bu yüzden farklısın. İşte bu yüzden sadece bir kral değil, tarihin gördüğü en kurnaz, en karizmatik ve en ölümcül liderlerinden biri olmaya doğru yürüyorsun. Aristoteles sana sadece bilgi değil, bir vizyon bırakıyor. Bir hükümdar halkını değil, kendi egosunu fethetmeli önce. Bu cümle aklına kazınıyor ve bir gün geldiğinde fethedeceğin şehirler değil, bu düşünce seni efsaneleştirecek. Baban öldüğünde sadece 20 yaşındasın. Etrafında seni yok etmek isteyen amcalar, komutanlar, entrikacı soylular, paralı askerler. Herkes tahtı senden çalmak için sıraya girmiş. Daha taziye bitmeden arkandan kuyu kazmalar başlamış. Ama sen tek bir hamlede herkesin maskesini düşürüyorsun. İlk işin sana ihanet edenleri topluca idam ettirmek. Sonra otorite boşluğu oluşmasın diye isyan çıkaran şehirleri yerle bir ediyorsun. Bu bir zalimlik değil. Bu, tahtın sadece üzerine oturulacak bir sandalye olmadığını bilmek. Bu, tahta hükmetmenin bir sanata dönüştüğü andır. Sen tahta oturmuyorsun dostum. Tahtlar sana doğru yürümeye başlıyor. Yunan şehirleri seni küçümsemişti. Çocuk kral ne bilir savaşı dediler. Sen ne yaptın? Tıbai'yi yerle bir ettin. Öyle bir yıktın ki toprakları lanetli kalsın diye tuzla kaplattın. Ama bunu sadece güç gösterisi için yapmadın. Bu bir mesajdı. Ben Filip'in oğlu değilim. Ben kendi adımla bir korku yaratacağım. O andan itibaren herkes sustu.
Çünkü artık karşılarında sadece bir kral değil, ölümün ayak sesleri gibi yaklaşan bir isim vardı. İskender. Ama sana bir ülke yetmezdi. Sende bitmeyen bir açlık vardı. Tahtı fethettin ama gözlerin doğuya çevrildi. Çünkü aklının bir köşesinde o eski hayal vardı. Dünyanın tek hakimi olmak. İşte tam bu noktada yolculuk başlıyor. İlk hedefin Persler. Yüzlerce yıldır Yunan şehirlerini diz çöktüren o dev imparatorluk. Herkes sana imkansız dedi. Ama sen, tanrılar da bir zamanlar imkansızdı dedin ve yola çıktın. Ordun küçük, 40 bin adam. Darius'un ise yüz binlerce askeri, filleri, altınları var. Ama senin yanında başka bir şey var, karizma. Adamların seni izlerken ölmeye razı. Çünkü sen sadece bir lider değilsin, bir inançsın. Granikos'ta ilk büyük zafer, sonra Issos, sonra Gaugamela. Her biri senin hikayende sadece birer sayfa. Ama bu sayfalarda kan var, zafer var, ihanete uğrayan dostların, kılıcını çektiğin kardeşlerin var. Her kazandığın savaş seni daha yalnız, daha takıntılı, daha yüce yapıyor. Darius senden kaçıyor. Bir kral bir başka kraldan kaçıyorsa o artık kral değildir. Senin gözünde düşmanın değil, kurbanın oluyor. Ama bu noktada artık mesele toprak değil. Sen savaşmayı bırakamıyorsun. Çünkü içindeki ses her adımda daha fazlasını fısıldıyor. Hindistan'a kadar gidiyorsun. Haritalar bitiyor ama senin arzun bitmiyor. Ordu durmak istiyor. Sen, tanrılar beni durdurana kadar yürürüm diyorsun. Artık bu bir fetih değil, bir takıntı. Yeryüzünü bir satranç tahtası gibi görmeye başlıyorsun. Ama farkında değilsin. Satrançta en güçlü taş bile yalnız kaldığında devrilir. Başlarda sadece krallara meydan okuyordun. Sonra tanrılara. Başın dönmeye başlamıştı artık. Herkes önünde diz çöküyordu. Şehirler, imparatorluklar, ordular. Ama yetmiyordu. Çünkü içindeki ses daha fazlasını fısıldıyordu. Sen sadece bir kral değilsin İskender. Sen tanrıların soyundansın. Mısır'da seni Firavun ilan ettiler. Kahinler geldi, sen Amun-Ra'nın oğlusun dediler. Ve sen buna sadece inandın, kabul ettin. Artık emirlerini verirken sadece bir hükümdar gibi değil, tanrısal bir ağızdan konuşuyordun. O an itibariyle sana karşı çıkmak bir insana değil, Tanrı'ya baş kaldırmak gibiydi. İşte bu yüzden çocukluk arkadaşların bile korkar oldu. Hefaistion bile eskisi gibi konuşamıyordu seninle. Komutanların saygı duyuyordu ama artık aranızda mesafe vardı. Çünkü sen yükseldikçe insanlığını bir pelerin gibi üzerinden atıyordun. Bir gece sarayında otururken yüzlerce askerini seni selamlamak için yere kapandırıyorsun. Biri itiraz edince kılıcınla sessizliğe boğuyorsun. Çünkü artık senin gözünde hakikat sadece senin ağzından çıkandı. Ama işin aslı şuydu. Sen tanrılaşmaya çalıştıkça aslında daha da yalnızlaşıyordun. Ordu Hindistan seferinden geri dönmek istiyordu. Sen direndin. Günlerce, aylarca direndin. Ama sonunda tanrılar bile seni susturdu. Geri döndün. Ama döndüğün saray artık eski saray değildi. İçerisi koca bir mezarlığa dönmüştü. En yakın dostların ya ölmüş ya da senin tarafından ölüme gönderilmişti. Göz göze gelecek bir yüz kalmamıştı. Kazanmıştın her şeyi, herkese. Ama elinde kalan sadece bir kadeh zehir gibi dolu olan yalnızlıktı. Bir gece ateşler içinde kıvranmaya başladın. Günlerce yataktan kalkamadın. Komutanlar kapında bekliyordu. Hepsi korkuyla soruyordu. İskender, imparatorluk kime kalacak? Sen gözlerini aralayıp sadece şunu fısıldadın. En güçlü olana. Ve sonra gözlerin kapandı. Tüm dünyayı fethettin. Ama ölüm sana en güçlü krallardan daha sadık çıktı. Ne bir düşman kılıcı ne de bir isyan. Seni yok eden kendi yalnızlığındı. Binlerce yıl geçti aradan. Adını taşıyan şehirler hala ayakta. Hikayelerin her kıtada anlatılıyor. Ama ardında bıraktığın şey neydi? Bir imparatorluk mu? Hayır. O ölümünden sonra parçalandı. Sadık dostlar mı? Hepsi birbirine girdi. Barış mı? Hiç olmadı. Ama ismin, Büyük İskender adı, tarihte bir nişan gibi parlıyor hala. Çünkü sen kazandıklarınla değil, gözünü kırpmadan feda ettiklerinle tanındın. Kimi seni kibirli bir zorba, kimi ise yeryüzünün en büyük lideri olarak görüyor. Ama tek bir gerçek var. Sen yaşadın ve dünya artık bir daha senin gibi birini görmedi. Şimdi soruyorum sana,
Eğer sen Büyük İskender olsaydın, o yalnızlıkla baş edebilir miydin? Kılıcını tanrılara çevirip o kadar yükseğe çıkabilir miydin? Yoksa daha en başında bu ateşte yanar mıydın? Sence İskender gerçekten büyük müydü? Yorumlara yaz. Ve şimdi sıra sende. Bir sonraki eğer sen olsaydın hangi tarihi karakteri konu alsın? Yorumlara adını yaz, bir sonraki efsane senin kararınla şekillensin. Hadi, şimdi tarih yazma sırası sende. Bir sonraki hikayede görüşürüz.